Ey mübarek, neden geç geldin? Yossi'nin 2 tane yaratığı, metafizik yaratık diyelim, asker demeyelim. Askerin de bir şerefi var ya, değil mi? Yusam ve Yossi. Bunlar 2 kişiler. Ey davet. Yusa'nın yanına gittin mi? Dediğini yaptın mı? Ey mübarek, neden geç geldin? Sana karşı büyük bir oyun var. Artık eskisi gibi değil. Burada benimle beraber 2 kişi daha var. Ama yardımcın burada olduğu için bana zarar veremezler. Sana zarar veremezler. Peki konuşabilecek misin? Söyleyeceklerin onların duyması uygun olur mu peki? Bu gelenler beni duyamazlar. Duyamazlar ama ne yaparlar peki? Neden geldiler o zaman? Zarar vermek için geldiler. Zarar vermek için mi geldiler? Bakın bugün geçen daveti yaptım. Yardımcım gelmişti bana 3 gün sonra. Gece biri gelecekti dedi. O gece bu gece. Yani bugün tam 3. gece oldu. 3. gece. Bugün saat 3'te. 3'te kapı çalacak, biri gelecek. Bilmiyorum. İbn Karuf'la görüştüm. İbn Karuf gelsin dedi. Gelsin görelim, bir şey yapamaz dedi. Ama dedi parmağındaki yüzük dedi birden yılanlar dedi çoğalacak dedi. Bunu dedi. Buna hazırlıklı ol. Aldığım biraz tedbirler var, ondan bahsedeceğim. Herhalde yardımcım burada. Nariz burada mısın? Nariz. Nariz. Evet buradayım. 2 kişi var. Onları bekliyorum. Nariz. Gene 2'ye bölmeyeceksin değil mi onları? Hayır. Davet bitene kadar burada olacağım. Neredesin şu an? Yanındayım. Nariz, Vex sana zarar vermiyor mu? Eğer görünürsem uzak kalmam gerekir. Görünmeyeceğim için sorun olmuyor. La ilahe illallah. Tamam. Nariz o günkü gördüğüm yardımcım. Yani sizin gördüğünüz yardımcım. Nariz. Şöyle söyleyeyim size, bu ismi kendi normal, hani şimdi yardımcının ismini söylediniz.
ona müdahale edebilirler diye düşünmeyin. Öyle bir şey yapamazlar. Çünkü şu an o verdiğim isim yakma ismi değil, farklı bir isim. Ama şöyle bir şey var. Bakın 2 tane şimdi var. Şimdiye kadar bakın şimdiye kadar yaptıklarının en güçlüsünü yapıyorlar. Yani daha önce mesela bir şey yaparlardı. Birini buraya musallat ederlerdi. Birini gönderirlerdi büyücüler. Onu alt ettikten sonra bayağı bir rahat olurdu. Ama peş peşe düğümlü kitaba başladığından beri peş peşe gönderiyorlar. Peş peşe bu gelenler hep bir zarar verme peşindeler. Zarar verme peşindeler. Naris, sen davetliyi görüyor musun? Düğümlü kitabın davetlisini. Naris, davetliyi görüyor musun? Davetliyi görüyorum. Ona bir şey olmayacak. Onun için buradayım. Peki bugün gelecek olanı görecek misin? Naris. Neyse Naris'le fazla iletişim kurmak istemiyorum çünkü görünmek istemiyor. Duymak da istemiyordur. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sponsoru Taha. Taha bugünkü videomuza sponsor oldu. Taha'ya bir de Sünger özel defterine ismini yazalım. Çok teşekkür ederiz Taha. Taha. Sevgilerimle. Şöyle yıldız atalım. Taha'ya çok teşekkür ederiz. Sponsor olup bizleri desteklediği için. Bir de sen gör özel defterine ismini yazıp bizleri bu yolda yalnız bırakmadığı için kendisine çok teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin, sıkıntılardan korusun, her türlü sıkıntısını gidersin. Buradan Taha'ya sevgiler, selamlar. Arkadaşlar eğer ki videolarımızın herhangi birine sponsor olmak isterseniz hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Taha'ya sevgiler, selamlar. Davetli. Ey davetli. Bize hangi davet olduğunu söyler misin? Seninle daha önce konuştum. Ben Düğümlü Kitabın 57. davetlisiyim. Buraya bazı tarifler vermeye geldim. Bu tarifleri vermemi istemiyorlar. Peşine düşen Yossi ve arkadaşları şu an bir kilisenin içinde büyü yapıyorlar. Kiliseyi kötü emellerinde kullanıyorlar. Bunlara ceza vermen gerekiyor. Ceza vermem gerekiyor, evet. Şimdi Yossi'ye nasıl bir ceza verelim? Yossi'nin gönderdiği 2 düşman var burada. Onları bağlayarak Yossi'ye bir mesaj gönderebilirsin. Peş peşe yaptıkları bu saldırıları bu şekilde durdurabiliriz. Anladım. Sen Yossi'nin yanına gidebiliyor musun?
Bir Yossi'nin yanına gitsen, baksan ne yapıyorlar? Bizim için bir şeyler mi yapıyorlar, ne yapıyorlar? Nasıl bir şey yapıyorlar onu bir öğrenip gelebilir misin? Evet, giderim ve gelirim. Elma ağacının kuzeyine gömdükleri büyüyü çıkardığından haberleri var. Şimdi Yossi dediğin nerede? Hangi ülkede? Büyüyü buraya kim getirdi? Yossi başka bir ülkedeyse büyüyü buraya getiren kim? Büyüyü buraya kendi metafizik yardımcılarıyla gönderdi. Nasıl gönderdi? Toprağın altında bir büyü olarak gönderdi. Tamam da ben onu çıkardım. Ufaklı bir şeydi. Bundan bahsetmesen daha iyi olur. Elma ağacının dibine bir şey gömmüşlerdi. Elma ağacının dibinde. Kuzey tarafında. Biraz aradım buldum. Aradım. Yalnız bulduklarım öyle bir şey ki çok pis şeylerdi. Aslında onu da çekecektim de. Şöyle ya videonun içine eklemem gerekirdi. Kısa bir video. Hiçbir şekilde eklemedim. Kolay bulacağımı zannetmedim. Ben dedim şimdi uğraştırır ararım. Yani çekim olmasın diye. Ama kolay buldum. Tabii imha ettim. İmha ettiğim için demek ki buraya bir tane yaratıkla beraber gönderdiler onu. Bu Yossi kimse şu an ne yapıyor? Bir kilisenin içinde büyü yapıyormuş. Kendine de birkaç tane saz arkadaşı bulmuş. Onlarla beraber büyü yapıyor. Şimdi ben aslında biraz hafife alıyorum gibi ama hafife almamak gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman düşmanlığı küçümsemeyeceksin. Onlar yani ellerinden geldiği en kötü büyülere sahipler. Biz de Rabbimin korumasına sahibiz. Kur'an-ı Kerim'imize sahibiz. Allah'ın izniyle Rabbimizin ayetlerine sahibiz. Ama var yani büyü var. Bakın büyü var. Büyü olduğu için, büyü ve nazar tabii var. Büyü ve nazar olduğu için Allah'a sığındığımız zaman, Allah'ın ismiyle Allah'a sığındığımız zaman hiçbir şekilde bize işlemez. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu 3 defa okursanız zaten hiçbir şekilde sıkıntı görmez ama işlerimizi aksatıyorlar. Düğümlü kitabın davetlerini yavaşlatıyorlar düğümlü kitabın. Bunların amacı ne? Bu düğümlü kitap neyi piyasaya çıkaracak? Öyle bir şey çıkaracak ki ortaya bunlar tutuşmuş bir şekilde müdahale ediyorlar. Bakın şu an burada 2 tane var. Bakarsam görürüm. Bakalım. Bakalım. Bakın şurada yoğun bir elektrik var. Yani yoğun bir elektrik dediğim metafizik enerji var. Biri burada, biri burada. Diğeri şurada. İstediğiniz kadar bekleyin. Bakalım Yossi ne yapıyor? Sizi Yossi'ye kilitli bir şekilde göndereceğim. Kalmaya devam edin. Bakalım ne olacak. Şimdi bunlar buradayken aslında ben de şöyle 57. davetliyi aslında fazla konuşturmamaya çalışıyorum ama mecbur konuşturacağız. Çağırdık bir kere.
Bize ne söyleyecek, ne yapacağız? Ne için geldi buraya? Önemli ne? Değişik bir şey olacak. Değişik bir şey olacak ama ne olacak? Hiç bilmiyorum. Değişik bir şey olacak. Ama ne olacak? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke. Sizi bağladığımda o Yosi'ye gidip aynı şekilde burada ne olduğunu göreceksiniz. Ben birazdan size ne yapacağımı çok iyi bilirim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Davetli. Davetli burada ama. Evet. Ey davetli. 57. davet. Ne üzerinedir? 57. davet bir çağrı üzerinedir. Seni yeni bir kabile ile tanıştıracağız. Bu kabile destekçi olacak. Artık eskisi gibi değil. Şu an gittikçe güçleniyorlar. Bu kabile sana yardımcı olacak. Benim yardımcı kabilelerim var. Hezbine var. Hezbina'nın ordusu var. Benim kendi ordularım da var. Ordularını bunlar için rahatsız etmek uygun düşmez. Onlar zaten metafizik saldırılara engel oluyorlar. Bizim düğümlü kitabın asıl görevi ise başkadır. Başkadır. Nedir peki düğümlü kitabın 57. davetlisi? Bize neyi anlatmaya çalışıyor? Anlatacağım. Bu konu hızla tükenen bir şey üzerinedir. Hızla tükenen ne? Bak bu 3. davette hızla tükenen söylüyorsunuz. Ya bundan bahsetmeyin ya da ne olduğunu açık açık söyleyin. Hızla tükenen şeyin ne olduğunu söylememe izin yok. Senin söylemene izin var mı? Benim söylememe de izin yok. Ama sen biliyorsun. Ben biliyorum. Tamam. O zaman sen söyle bakayım ne olduğunu. Eğer ben söylersem bunu herkes öğrenecek. Burada senle ben varız. Kim öğrenecek? Yosi'nin gönderdiği 2 asker burada. Onlar hani seni duymuyordu? Ben pek güvenmiyorum. Yosi'nin 2 asker burada. Yosi'nin 2 asker burada. Pek güvenmiyorsan o 2 askeri de Yosi'nin 2 tane yaratığı, metafizik yaratık diyelim, asker demeyelim. Askerin de bir şerefi var ya, değil mi? Asker adamın bir şerefi var. Yani asker adam vatanı için mücadele eder, değil mi? Vatanı için savaşır. Ama bunlar asker değil. Bunlar emir eri. Bunlar emir eri. Yani emirleri yerine getiren metafizik varlıklar. Şimdi ben bunları önce bir bağlayayım. Şunları. Şunları bir bağlayalım bakalım. Bir etkisiz hale getirelim burada. Burada böyle mayın gibi dolanmasınlar.
Ses duydunuz mu bilmiyorum. Bak şu an ses geliyor. Bu bağlama hem onlara acı veriyor. Hem de onları etkisiz hale getiriyor. Şu an önce duymuyorlardı. Şu an önce sağırlardı. Şimdi kör de oldular. Topal da oldular. Çünkü ayakları da bağlandı. Bu bağlama çok farklı bir şey. Zincirle bağlama hem zarar veriyor onlara hem de hiçbir şekilde hareket edemiyorlar. Öyle bir şey ki şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Yani bir zinciri kızartın, bir zinciri yakın ateşle, köz haline getirin. Köz yani kıpkırmızı eriyecek seviyeye getirirseniz bir zinciri, onu bir de sardığınızı düşünün. Aynı bu şekilde. Böyle kötü. Mesela böyle varlıklar var. Böyle varlıklar var. Onların bazı metafizik güçleri var. Bizim neyimiz var? Bizim de Allah'ın ayetleri var. Allah Zülcelal'in ayetleriyle sen ne yapıyorsun? Mum gibi eritebiliyorsun. Mum. Kurşun gibi eritebiliyorsun. Kurşunu biliyorsunuz. Kurşun levhalar var ya. Onu böyle ısıtınca aynı su gibi eriyor. Su. Yani bir sıvıya dönüşüyor aslında. Çok o kurşun levhayı sıvıya dönüştürür gibi Allah Zülcelal'in ayetleri onları eritir. Tabi onları eritir şöyle, kötü olanları böyle rahmani olmayanları diyelim. Rahmani olmayanları eritir. Bulunduğunuz yerde bile ayetlerle okursanız ayetleri, bu ayetler hangileri? Herhangi bir ayet, Kur'an-ı Kerim'in içinden herhangi bir ayet olabilir. Sureler de ayettir. Yani surelerin içinde. Yani okuyabilirsiniz sureleri. Ara ara sesleri geliyor mu? Neyse yapacak bir şey yok. Onlara büyük bir ceza vereceğim. Bakalım kahin Yusan'ı sormadı. Kahin Yusan. Gelen davetli de Yusan gelen davetli de bir şey demiyor. Ben Yosi mi diyordum? Yosi. Yusan. Yusan mı Yosi mi? Yosi diyorlar. Bir Yosi diyorlar, bir Yusan diyorlar. Kahin Yosi vardı. Kahin Yosi. Evet. Yusan ve Yosi. Bunlar iki kişiler. Gelen davetliye soralım. Bunlar iki kişiler, evet. İki kişi oldukları için zaten iki kişiler. Bu gece ne olacak acaba ya? Bu gece kim gelecek? Şöyle bir şey düşünüyorum aslında. Gece kamerayı burada tutacağım. Gece kapı çaldığı an direkt kamerayı açacağım, çekim yapacağım. Bekleyeceğim. Çekim yapacağım. Bakalım kim gelecek. Gelecek mi gelmeyecek mi onu da bilmiyorum. Ama gelecek diyorlar. Bekleyeceğim bakalım kim gelecek. Kapıyı çalacak. Kapıyı açacağız. Bize görünecek mi acaba? Görünürse zaten çekeceğiz. Kimin geldiğini de görürsünüz. Kimin geldiğini de görürsünüz. Ama var ya acayip heyecanlıyım. Biliyor musunuz? Şimdi saat 3'e 3 veya 3:30 gibi. 3'ü geçince de olabilir. Bakalım kim gelecek. La ilahe illallah subhaneke enne kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke enne kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke enne kuntu minez zalimin. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Yardımcım burada bekliyor. Burada büyük bir ehemmiyetle bekliyor. Büyük bir ehemmiyetle. Diğer yardımcılarım da var. Ama şu an görev onda. Görev o küçük yardımcıda. Gördüğünüz yardımcıda. İbn Karuf'la bu konuyu konuştum. İbn Karuf şöyle dedi. Saat 3'te ben de gelebilirim oraya dedi. Daha çok heyecanlandım. Nasıl gelecek buraya? İbn Karuf da mı görülecek? Eğer öyle bir şey olursa onu da videoya alacağım. Ama çok tuhaf oldum. Hani öyle gelecek mi bilmiyorum.
İbn Karuf nasıl gelecek? Ey davetli. Yusa'nın yanına gittin mi? Evet gittim. Ne yapıyorlardı? Şu an 3 kişiler. Kilisenin şarap mahzenindeler. Ve bir öküz başını kaynatıyor. Nasıl kaynatıyor? Büyük bir kazanda öküz başı kaynatıyor. O zaman kötü bir şey yapacak bu. Bu peki Yusan mıdır bu? Evet, bu büyücünün ismi Yusan. Yanındaki arkadaşı Yosi. Diğeri de diğeri diğerinin ismi Kena. Kena mı? Evet, Kena. Bunlar büyüyü tamamladıktan sonra ritüele başlayacaklar. Ve bu davet bitmeden buraya birkaç kişiyi daha gönderecekler. Ne yapalım? Tedbir alalım mı? Yardımcılarım burada. Sana bir şey yapamazlar. Ama benim söyleyeceklerimi engelleyecekler. Ne yapalım o zaman? Yusa'nın gönderdiklerini bağlamışsın. Şimdi haberini alır. Peki bize ne yapacağımızı söyle. Yapacaklarımızı biz de ona göre davranalım. Yani bazen var ya, şu an acayip öfkeliyim ya. Acayip sinirlendim. Gerçekten çok sinirlendim. 3'te kim gelecekse gelsin artık. 3'te kim gelecekse gelsin. Saat 3'te kim gelecekse gelsin. İbn Karuf gelmesin. İbn Karuf gelmesine gerek yok. Şuna bakar mısınız? Öküz başı kaynatıyorlar. Öküz başını kaynattıklarının amacı ne biliyor musunuz? İyice kaynattıktan sonra o kemikten eti ayırıyorlar. Onlara kemik lazım. Kemiğin içine de bir yağlı bir büyü malzemelerini sokacaklar içine. Hatırlarsanız Çaylıkdüzü'nde bir tane öküz başı bulmuştuk. Büyü yapılmıştı. O videomuzu izlemeyen arkadaşlarımız varsa o videomuzu izlesinler. Bir öküz başı vardı, içinden büyü çıktı. Bunu genelde yani çok kötü insanlar, kötü büyüler, ağır büyüler, kara büyüler yapanlar bunu kullanıyor. Rabbim hiçbirine fırsat vermesin. Şu an kim büyü yapıyorsa, birilerine zarar vermek için büyücüye giden kim varsa hepsine Allah Zülcelal'e havale ediyorum. Büyü yapmanın cezası ahiretini satmaktır. Ahiretinizi satın. Burada da bize rahat verin. Ahiretinizi tamam satıyorsunuz ama biz rahat etmiyoruz. Bize rahat vermiyorlar. Şimdi 57. davet. Neyi söyleyecek bize? 57. davetli önemli bir davet. Önemli olduğunu biliyorum. Ama ben buraya müdahale etmezsem olmaz. Şu an onlara müdahale edeceğim ve 57. daveti kaçırmayacağım. Ben bu daveti bir daha yapmam. Davetli buraya gelmişken her şeyi söylemesi lazım. Davetli buraya gelmişken her şeyi söyleyecek, her şeyi anlatacak. Her şeyi anlatacak. Bunu anlatması lazım. Anlatması gerekiyor zaten. Bunlar burada diye, Yosi orada büyü yapıyor diye
Yossi diyorum ikide bir ya. Yusan. Demek ki Yossi. Arkadaşı Yossi. İkisi biri herhalde Yahudi. O üçüncü ismini zor söylediği. İsmini önce söylemek istemedi. Ben de anladım aslında ama söylemek istemedi. Ne bileyim. Ey mübarek burada mısın? Ne yapıyorsun? Buradayım. Bu bağladıklarını halledebilirim. Neyi hallediyorsun? Bağladım ben onları. Neyi halletmek istiyorsun? Bunları bu şekilde bırakmamak gerekiyor. Eğer bu şekilde kalırlarsa Yusan bunları tekrar gönderebilir. Ne diyorsun peki? İkisini de burada yok edebilirim. İkisini de mi? Doğru olur mu sence? Bunun mahkemesi yok mu? Bunun mahkemesi yok. Çünkü buraya bir görev için geldiler. Ve zarar vermek için geldiler. Bunun hesabını kimse sormaz. Ben sana bırakıyorum. Ne yapmak istiyorsan yap. Yusan'a da bir mesaj olsun. Ben bunları hallettikten sonra Yusan'la iki arkadaşı olan büyücüyü ziyarete gideceğim. Yaktıkları ateşi onların üzerine göndereceğim. Tamam. Nasıl istiyorsan yap. Serbestsin. Ben sana yetkiyi verdim. Yetkiyi verdiysen bana artık bir şey dememen gerekiyor. Tamam sana bir şey demiyorum. Yetki sende. Tabii bazen yetki vermek gerekiyor. Bazen yetki vermek gerekiyor. Yani her şeye her seferinde de hassas davranmak iyi değil. Hassas davrandıkça kendimiz zarar görüyoruz değil mi? Hassas davrandıkça. Demek ki hassas davranmamak gerekiyor bazen. Aha şurada. Ne yapıyor burada? Bakın burada. Seslere bakın. Oo. Mübarek kılıcı mı vurdu? Ne yaptı? Burada ses buradan geliyor. Şuradan. Buradan geliyor ses. Şöyle görebilir miyiz acaba? Aa. Herhalde. Yolcu Draptas bağlasan durmaz oldular. Ne yaptın? Ey mübarek ne yaptın? Dediğini yaptın mı? Evet yaptım. Şu an 57. davetli rahatlıkla gelebilir. Sen rahatlıkla konuşabilirsin. Ben şu an Yusa'nın yanına gidiyorum. Tamam. Yetki sende. Gidebilirsin. Evet, bazen talimat vermek gerekiyor.
Ama davetli nerede? Davetli burada. Ey davetli. Ne oldu? Gördün mü bir şey? Evet gördüm. Ne oldu? Yusa'nın gönderdiği 2 görevli de yerdeler. Yerdeler mi? Onlar burada o şekilde kalacak mı? Yani boyutta yerdeler değil mi? Bu şekilde kalmazlar. Birazdan kaybolurlar. Nasıl kaybolurlar? Tamamen yok oluyorlar değil mi? Evet, birazdan yok olacaklar. Onların böyle olmasını Yusan duyacak değil mi? Yardımcın oraya gitti. Orada sert bir mesaj vermeden gelmeyecektir. Yardımcın çok güçlü. Onunla dolaşman güvenliğin için çok iyi. Bazı şeylere müdahale edemiyor. Ey davetli, onu bunu bırak tamam. Sen 57. davet neyin üzerine? Onu bana söyler misin? 57. davetin bir kapısı var. Bu kapı kimsenin olmadığı için nerede olduğunu söyleyeceğim. Boyutlarda kullandığım bu oda hemen benim önümde bir kapı var. Kapının içerisine girip olduğun yerde çök ve bekle. Yanına aksakallılar gelecek. Aksakallılar sana bir şeyler verecekler. Bunlar her biri birer hazine. Bu hazineler seni daha da güçlendirecek. Yakında herkes görecek. Ak giyinimliler seni bekliyor. Eğer bunu duysalardı çok kötü olacaktı. Tamam da ne verecekler? Hediye verip beni tamam güçlendirme. Neye karşı? Neye karşı güçleneceğim? Kötü şeyler mi olacak? Benim tahminim şu, öyle bir şey hazırlıyorlar ki yarın kokusu çıkar. Ne olacağını da tahmin ediyor. Büyük bir şey olacak. Aynı Zakum kapısı gibi. İbn Karuf'un planı ne? İbn Karuf her şeyi tek tek yazıp planlamış. Düğümü kitabı da kendisi yazmış. Bu görevleri de kendisi veriyor. Bir de anlamadığımız şu var. Bakın. Geçenki videoda yaptığınız yorumlar o kadar işime yaradı ki. Herkesten bir fikir aldığım için siz benim yanımda olduğunuz zaman ben kendimi yalnız hissetmiyorum. Bakın düğümlü kitabın davetlerinde, bakın bu davetlerinde İbn Karuf davetleri yazmış. Görevleri de İbn Karuf veriyor. Ama İbn Karuf kime ne görev verdiyse o görevi söylemiyor. Neye hazırlıyor? İbn Karuf'un planı ne? Acaba kötü bir şey nasıl bir şey olacak? Ne olacak? Bundan daha kötü ne olabilir diyoruz ya bazen. Hani ben size dedim böyle demeyin. Kötünün de kötüsü var. Neye hazırlanıyoruz? Bu hızla tükenen şey nedir? İkide bir hızla tükenen şeyden bahsediyorlar. Hızla tükenen şey. Nedir bu? Bana diyor ki siz söyle. Ben şimdi bilmiyor gibi yapıyorum. Gelen davet diye. Gene anlatmıyor. Bu gelen davetli benim o şeyi bildiğimi bilmiyordu.
Ama bana diyor ki sen biliyorsun bunu. Sen niye söylemiyorsun? İbn Karuf zamanı geldiğince ben söyleyeceğim dedi. Aslında şöyle bir şey var. Hani derler ya sorunun içinde cevap var. Aslında sorunun içinde cevabı bulmuşuz. Birçok arkadaşım da bulmuş. Tahmin edenler yorumlara yazsın. Hızla tükenen şey nedir? Hızla tükenen. Bakalım bilen arkadaşlarımız kaç kişi? Kanalda bunu bilen arkadaşlarımız kaç kişi? Çoğu arkadaşlar su demiş ama su değil. Su değil. Su şöyle. Su insanoğlu için, canlılar için gerekli olan bir şöyle bir rızıktır yani. Bir nurdur. Bir gıdadır. Yani su. Su insanoğlu için lazımdır. Allah Zülcelal insanoğlunun rızkını verir. Yani suyu verir. Hızla tükenen tamam illaki tükeniyor ama o da tükeniyor. Niye? Saçma sapan su giderleri var. Saçma sapan. Bir de israf eden çok insan var. Ama yani Rabbim gene bize merhamet ediyor, gönderiyor. Yağışlar nasıl yağmaya başladı? Biz biliyorduk zaten hani bir şekilde işte yağışlarla müdahale ediliyor, bilmem ne oluyor. Böyle şeyler oluyordu. Ama hızla tükenen farklı bir şey. Çoğu kişi bir yazın bakalım yorumlarda. Ben hepinize zaten gece yarısı olduğu zaman yorumlarınıza bakıyorum. Bakalım bu hızla tükenen şeyi tahmin eden ve bilen arkadaşlarımız kimler? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli. Kapı demek ki burada. Kapı burada. Tam benim önümde dedi. Buradan gireceğim, kapıdan çökeceğim. Şöyle çökeceğim. Çöktükten sonra duracağım, bekleyeceğim. Aksakallılar gelecek. Ben aksakallarla görüşüyorum. Niye burada? Neden burada? Kapı buradaysa boyuttan mı gireceğim acaba kapıya? Ha boyutta olabilir. Bize net bir şey söylemedi bakın. Demek ki boyutta. Boyutta gireceğim kapıdan içeri aksakal. Ben aksakallarla görüşebiliyorum. Görüştüğüm yerde. Demek ki bunda vardır. Bunda da vardır bir şey. İbn Karuf hikmetli şeyler yapıyor. Bunda da kesin vardır bir şey. Yani kesin var olduğunu düşünüyorum. Bunda da bir şeylerin var olduğunu düşünüyorum. Var olduğunu düşünüyoruz. Bakalım aslında ne verecekler? Ne vereceklerse hepiniz göreceksiniz. Onu yapacağız. Onun videosunu yapacağız. Ama beni düşündüren şu saat 3'te gelecek kişi. Saat 3'te gelecek. Belki kapıyı çalmadan gelecek. Belki de. Ama kapıyı çalacakmış. Yani bir insan gibi gelecek diyor. Kapıyı çalacak. Ben onun bir insan olduğuna inanacağım. Kapıyı açacak. Çünkü ben onu burada görsem derim bu bir yaratık. Benim onu insan gibi görmemi düşünecekler. Düşündürmeye çalışacaklar. O yüzden kapıyı çalacak. Kapıyı nasıl çalacak acaba? Zile mi basacak? Yoksa kapıya vururlar. Zile basmazlar. Tak tak tak. Belki de kapıya vurmazlar. O sesi bana duyururlar. Yani tak tak sesini. Tak takmış gibi yani başka bir yanımda olsa belki kapı sesini duymaz. Öyle bir şey olacak. Şurada bekleyeceğim. Burada uzanacağım. Şuraya uzanacağım. Bekleyeceğim. Bakalım 3'te gelecek olan kişi kim? Aslında fazla bir zaman kalmadı. Saat şu an bakın. Saat 12'ye geliyor. 11:20 geçiyor. 11:23 saat beklersem davetten sonra bekleyeceğiz. Davetten sonra bakalım ne olacak. Sizlerle paylaşacağım bunu. Çok merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuzdur kesin bilmiyorum da. Kim gelecek? Nasıl olacak? Ya acaba kim gelecek? Bunu düşün. Artık ne varsa olacak. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Bekleyeceğiz bakalım. La ilahe illallah subhaneke. Ey davetli. Davette aksakallıları söyledin ama
Başka bir şey söylemedin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Hızla tükenen şey. Söylesem mi diye düşünüyorum da. Söylesem mi söylemesem mi? İbn Karuf söyleme dediğine göre söylemeyeceğiz. Bugün defterine bir şeyler yazacağız. Bu yazdığımız şey önemli bir mesajdır. Bunu davet kapandıktan sonra yazacağız. Davet kapandıktan sonra bu mesajı oku. Peki niye şimdi söylemiyorsun? Şimdi söylesene. Davet niye kapandıktan sonra mesajı yazıyorsun? Biz bir şeyleri fark ettik. Neyi fark ettin? Sanki başkaları da var. Nasıl başkaları da var? Yusa'nın gönderdikleri gibi mi? Hayır, onun gibi değil. Yaşayan insanlar gibi. Bunlar senin dostların. Eyvah. Peki çok fazla bir şey biliyor musun onlar hakkında? Sadece öyle hissediyoruz. O yüzden deftere yazacağız. Kim yazacak deftere? Ben deftere yazacağım. Ama güvenliğin için senden başka kimsenin bilmemesi gerekiyor. Hangi deftere yazacaksın? Senin kullandığın divitli defter. Ha, tamam. Eyvah. Bunlar herhalde videolarımı anladılar. Deftere yazacağım diyor. Bakın işler. Ya şöyle bir şey olur ha sanki. Bir insan gizli bir şey söyledi değil mi? Birinin yanında bir şey konuştu. Ve o konuştuğu kişi de dedikoduculuk yaparsa bir daha ne yaparsın? Bir de onun yanında bir şey konuşmasın değil mi? Burada dedikoducu ben oluyorum. Dedikodu yaptığım kişiler de siz oluyorsunuz. Gördünüz mü? Artık tamam. Davetli de deftere yazacak artık. Söylemeyecek. Demek ki her şey değil. Bazı şeyleri deftere yazacak. Allah Allah. Bu ne iş sizin bilmeniz? Tabii sizin bilmemeniz gereken şeylerdi. Olduğu zaman deftere yazacak demek ki. Divitli defterim var benim. Onu nereden biliyor? Her şeyi biliyorlar. Görüyorlar çünkü. Geliyorlar. Bu davetli ilk defa geldi. Bu nasıl biliyor değil mi? Biliyor demek. Geliyorlar çünkü. Divitli defterim var benim divitli. Oraya bazen bir şey yazarım. Kendim oraya işte Arapça şeyler yazarım. Divitli defter. Oraya yazacak. Acaba nasıl yazacak? Arapça mı yazacak? Şimdi böyle der gibisiniz. Yazdığı zaman bizim de haberimiz olsun. Biz de görmek isteriz. Görmek istersiniz ama okuyabilecek kişiler olacak. Sadece siz izlemiyorsunuz ki. Sadece benim zararsız, benim işte saf kalpli arkadaşlarım izlemiyor ki.
Yani sizin için söylüyorum. Aranızda çünkü kötüler de izliyor. Yani aranızda dediğim belki de bize abone de olmuşlardır. Niye? Çünkü attıklarımızdan haberleri olsun. Videoları hemen görsünler diye. Ben kendi dostlarıma söylüyorum. Abone olun, videoları görün. Düşman bunu yapıyor. Düşman yapıyor ama bizi seven arkadaşlarımız abone olmuyor. Niye biliyor musunuz? Çoğu şöyle zannediyor. Abonelik parayla. Deftere yazacağım deyince böyle bir şey oldu sanki. Sanki bizi dedikoducu gibi gördü. Dedikoducu gibi. Dedikoduyu sizde yapıyorum. Burada suç biraz bendeyse biraz da sizde. Yani sonuçta ben size anlatıyorum değil mi? Siz de beni biraz savunun ya. Harbiden. Yani savunmanız lazım gibi. Bilmiyorum. Acaba şöyle bir şey olur mu? Benim size her şeyi söylediğim için. Yani söylediğim ne? Her şeyi siz görüyorsunuz zaten. Düşünün irtibatı kestiler. Keserlerse de bilmiyorum, kendileri bilir de. İbn Karuf mesela. İbn Karuf biliyor ama biliyor musunuz? İbn Karuf bu durumdan haberdar. Zaten bu gelenler de İbn Karuf'un yazdığı kişiler. Yazdığı davetler. Yazdığı davetler olduğu için sıkıntı yok. Yapacak bir şey de yok. Davetle herhalde son raddeye geldi. Ey davetli. Yardımcım ne yaptı acaba? Yardımcımın ne yaptığını merak ediyorum. Şu an yardımcım acaba gelecek mi? Onu bekliyorum zaten yardımcımın. Gelip de Yosi'ye ne yaptığını. Yosi'ye de mi kılıcı salladı acaba? Yusan'la Yosi'ye. Bir de öbürüne. Olabilir. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Arkadaşlar, hedefe destek olan arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağım şimdi. Canlı sohbette hedefe destek olan arkadaşlarımızın isimleri: İknur Aslan, Serhat Uysal, Hakan Akdağ, Öznur Öbek, Mustafa Akkoç, Sibel Hanım, Ufuk Orcan, Latife Albayrak, Karakteristik Elma, Ömer Polat, Talat Akgün, Tugba Dört Kardeş, Melek Birinci, Seyit Avcil, Necip Şahin, Yasin Bayrak, Bay Yeşil, Ferdi 16, Perseus, Hakan Tiryaki. Buradan hepinize teşekkür ederim. Destek olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Rabbim misille bereketini versin. Kazadan, beladan, kötülüklerden korusun. Cümlemizi korusun. Onları da korusun. İşinizi, gücünüzü rast getirsin. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.